Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yine kadın erkek ilişkileriyle devam edelim istiyorum. Nafaka konusuyla devam etmek istiyorum. Erkeğin kadına ödemek zorunda kaldığı nafakadan bahsetmek istiyorum. Başlığımızı da şöyle attık. İki kadın artı bir erkek eşittir nafaka. Şimdi bu denklemden de anlaşılacağı üzere eşitlik naraları atanların aslında ne kadar da adaletsiz bir düzeni teşvik etmeye çalıştıkları aşikardır efendim. Şimdi çıkartılan yasaların önü ardı, arkası, yanı, kenarı, şusu, busu, detayı düşünülmeden çıkartılırsa toplumda daha derin, daha vahim sonuçlara sebebiyet verebilir efendim. Biz ısrarla bunu söylüyoruz ve ısrarla diyoruz ki eğer toplumda kadını, toplumda çocuğu, toplumda insanı korumak istiyorsak birçok yasayı düşünerek, hatta birçok demeyelim, hepsini düşünerek çıkartmak zorundayız. Mevcut otorite bunu düşünerek çıkarma, düşünerek hareket etmek zorunda. Şimdi düşüncesiz yapılan her hareket ve eylem toplumsal ağır vakalara sebebiyet verebiliyor efendim. O yüzden biz de bugün nafaka konusuna değineceğiz. Şiddete bir kısa bir ara verip aslında bağlantılı, yani birçok şey birbiriyle bağlantılı. Burada efendim değerlendirmelerimizi nafaka üzerinden yaparken önemli bir konudan bahsetmek istiyorum size. Önce kanun maddesini birlikte irdeleyelim istiyorum. Medeni Kanun madde 174'e göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu olan taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Medeni kanunda nafaka türlerine geçmeden önce burada özellikle önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Medeni kanun madde 174'e göre burada cinsiyet belirtilmemiş. Bu önemli bir nokta. Yani erkek nafaka ödeyecek diye bir e, beyan yasada söz konusu değil. Cinsiyet ayrımı yapılmamış. Mağdur olan taraf mağdur eden taraftan tazminat talep edebiliyor. Bu sadece medeni kanun kapsamında değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında da bu şekilde uygulanır. Burada cinsiyet ayrımının belirtilmemiş olmasına rağmen neden nafaka ödeyen taraf erkek oluyor? Çünkü İstanbul Mutabakatı ile birlikte bu gündeme geldi ve çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle birlikte desteklenerek mağdur olan tarafın daha çok kadın olduğu düşünülerek hareket ediliyor. Yalnız burada kadının mağduriyetini giderelim derken daha çok mağduriyet vesilesine sebebiyet veren durumlar da söz konusu. Yani mağduriyeti ortadan kaldıralım derken daha çok mağdur ediyoruz. Devamında efendim Medeni Kanun'da nafaka türleri kendi içerisinde 4 ana başlık altında değerlendirilmiştir. 4 ana başlık altında toplanmıştır. Birincisi iştirak nafakası. Boşanma davası sürerken veya boşanma davasından sonra talep edilebilen ergin olmayan çocuk için ergin olacağı tarihe kadar velayet kendisinde olmayan ebeveynin çocuğun bakım ve eğitim giderleri içerisinde ödediği paradır. Bu doğal bir sonuçtur, doğal bir durumdur, mecburidir, olmak zorunda olandır aslında. İkinci nafaka türümüz tedbir nafakası. Tedbir nafakası da efendim boşanma davası ile yoksulluğa düşecek olan eşe ve ergin olmayan çocuk yararına hükmedilen veya ayrı açılan nafaka davasında verilen kararın kesinleşmesine kadar ödenen geçici nafaka türüdür. Dava sonuçlanana kadar ödenen nafakadır aslında. Üçüncüsü yardım nafakası. Türk Medeni Kanun
aile bölümünün nafaka yükümlülükleri başlıklı 364. maddeye göre herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soy ile alt soy çocuklar ve birinci derece yakınlarına nafaka vermekte yükümlüdür bu maddeye göre. Üst soy anne, baba, alt soy çocuklar şeklinde devam ediyor. Buraya kadar da her şey normal görünüyor. Dördüncüsü efendim süresiz yoksunluk nafakası. Boşanma sebebiyle yoksunluğa düşecek olan tarafa kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer tarafça mali gücü oranında Türk Medeni Kanun madde 175'e göre süresiz olarak ödenen nafaka türüdür. Zaten problem de buradan itibaren başlıyor efendim. Mahkeme kararıyla hüküm altına alınan veya anlaşmalı boşanma protokolü sonucu onaylanan nafakayı ödeyemeyen nafaka borçlusuna karşı ilamlı icra ile takip başlatılır. Bu süreçte borç ödenirse haciz işlemleri ortadan kalkar, borç ödenmezse icra ceza mahkemesine şikayet edilerek borçlu olan taraf, yani nafakayı ödemek zorunda olan taraf 10 gün ile 3 ay süreyle hapis cezasına mahkum edilir. Maddeye göre madde bu. Şimdi efendim, tabii ki de ideal olan ve temennimiz evliliklerin bir ömür boyu sürmesi, ayrılıkların olmaması, ideal evliliklerin uzun sürmesi, çocukların mutlu bir evlilik içerisinde büyümesi. Yalnız ideal olan her zaman mümkün olmuyor maalesef ve gerçek olan olmuyor. Bazı evlilikler taraflardan birinin veya iki tarafın anlaşmalı protokolüyle sona erebiliyor. Zaten çile de tam bu noktadan itibaren başlıyor efendim. Boşanmanın gerçekleşmesinin takiben verilen süresiz yoksunluk nafakası kararının ardından iki taraf içinde yaşam boyu süren intikam duygusu üzerine oturtulmuş bir ilişki başlıyor. Bu ilişki tamamen tarafların birbirlerine intikam duygularını kustuğu süreç haline geliyor. Çıkartılan yasaların detayını bir adım daha ileri seviyede incelediğimizde nafaka sadece boşanan eşe değil, 18 yaşına kadar gelene kadar çocuğa da ödeniyor. Çocukta hiçbir problem yok. Çocuğa ödenmesinde hiçbir problem yok. Yalnız eşe ödenmesi eşler arasındaki ilişkinin bir türlü kopamamasına sebebiyet veriyor bir taraftan. İlaveten, yani hangi durumlarda ödeniyor kısmına ilaveten, imam nikahlı eşten olan veya ikinci eşin kumanın çocuğu varsa ve alt soy olarak babanın beyanı kapsamında erkeğin nüfusuna yazılan tüm çocuklar için de nafaka yükümlülüğü geçerli oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani evlilik kurumu içerisinde olmayan bir çocuk, yani evlilik kurumu içerisinde doğmayan bir çocuk şayet ve babanın beyanı esas alınarak baba bu çocuk benim dediği andan itibaren nüfusa bu şekilde kaydedilebiliyor. Yani babanın beyanı burada esas alınıyor. Babanın beyanı esas alındığında sorun kalmıyor aslında. Baba eğer şayet kanuna göre çocuğu inkar ediyorsa ve kabul etmiyorsa babalık testiyle de bu onaylanıyor. Onaylandıktan sonra kadının da çocuğun da babaya karşı velayet davası açma hakkı doğuyor kanun kapsamında. Bu velayet doğduğu andan itibaren de
bir evlilik müessesesi olmasa dahi, evlilik kurumu içerisinde o çocuk doğmasa dahi kanunen baba onun tüm giderlerini 18 yaşına kadar kaldırmak ve 18 yaşına kadar e, ödemek durumunda kalıyor efendim. Yasaya göre erkek, e, öte taraftan değerlendirelim. Erkek kusursuz olsa da veya iki taraf eşit kusurlu olsa da nafaka ödemek zorunda kalıyor. Şimdi burada önemli bir noktayı detaylandırmadan geçmek istemiyorum. Buradaki problem çocuğa ödenen nafaka değil. Buradaki problem kadına ödenen nafaka. Kadına ödenen süresiz nafaka. Problem burada aslında. Yani çocuğa ödenen nafakada çok bir problem yok. Yani o zaten doğal bir sonuç aslında. Bu tarafta kadına ödenen nafaka problemli. Erkek kusursuz olsa dahi bu nafakayı ödemek zorunda kalıyor. Nafakanın kesilmesi için, kadına ödenen nafakadan bahsediyoruz. Nafakanın kesilmesi için kadının evlenmesi veya iyi bir işte çalışması gerekiyor. Kadının nafakası asgari ücretle çalışsa dahi kesilmiyor. Nafakanın kesilebilmesi için kadının evlenmesi gerekiyor veya iyi bir işte çalışması gerekiyor. Bu iki gerekçenin dışında nafakanın kesilmesi ancak ve ancak nafaka alan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğünün kanıtlanması ile mümkün olabiliyor. Şimdi bu durumda şu anki mevcut Türk Ceza Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu kapsamında pek mümkün olmuyor. Çünkü yasa ile özel hayatın gizliliği net bir biçimde güvence ve koruma altına alınmış. Net bir biçimde özel hayatın gizliliği korunuyor. Kaldı ki böylesi ne ahlak dışı bir kavramla boşanmış eşlerin birbirlerinin hayatına müdahale etmeleri de son derece yanlış. Yani böyle bir şeye maruz bırakılmaları da son derece yanlış. Yani ben eşimin veya erkeğin, kadının haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü ispatlamak zorunda bırakılması da çok kanunla da bağdaşmıyor, insan haklarıyla da bağdaşmıyor. Türk aile geleneğiyle de çok bağdaşan bir durum değil. Yani iftira da atılabilir o kadına. Yani nafaka ödenmemesi için iftira da atılabilir. Dolayısıyla buradaki değerlendirmeyi çok ince, hassas bir noktada yapmamız gerekiyor. Bu da yanlış, son derece yanlış bulduğum noktalardan bir tanesi. Sonuç olarak efendim, nafakayı ödeyemeyen bir erkek, nafaka almak için bekleyen bir kadın, mağdur ikinci eş, mağdur çocuklar, mağdur bir aile, bitmeyen hatta artan bir borç, her yıl nafaka artış davaları, hacizler ve hapis cezaları ile birlikte devam eden zoraki bir ilişki sürüp gidiyor bu iki insan arasında. Bunun neticesinde haksızlığa uğramışlık duygusuna kapılan, mutsuz, motivasyon eksikliği yaşayan ve canavara dönüştürülen bir erkek. Sonuç: kadın cinayeti. Amaç: kadın cinayetini ve kadının mağduriyetini önlemek. Sebep: kadını koruma kapsamında düşünülmeden çıkartılan yasalar. Görüldüğü üzere çıkartılan yasalar kadın cinayetlerini önlemek yerine arttırıyor efendim. Bu önemli bir nokta. Bunu söylemeye çalıştık. Devamında efendim önlemediği gibi mağdurlar ordusu yaratmaya da devam ediyor. 400 TL nafaka borcu için hapis yatanlar, ilk eşin nafaka borcunu ödemek için başkalarının işlerini yapmak zorunda kalan ikinci eşler, 30 gün evli kaldı diye 30 yıl boyunca yüzünü dahi unuttuğu kadına nafaka ödemek zorunda kalanlar, parası için 1 yıl 2 ay evli kalanlar yüzünden yuvası yıkılanlar, hanıma 10 senelik
hizmeti karşılığı nafaka verdim demek zorunda bırakılanlar. Burası önemli. Kadın dernekleri o dönemde bu kelimenin kullanıldığını, kimin kullandığını da biliyorsunuzdur. Zikretmeme gerek yok. Ayağa kalkmışlardı. Efendim, bu lafı duymak istemiyorsanız dedirtmeyeceksiniz. Bunu siz dedirttiniz erkeklere. Eğer bunu duymak istemiyorsanız dedirtmeyeceksin. Devamında efendim. İlk eşin nafakasını ödemek için kağıt toplayanlar, nafaka almaya devam etmek için evlenmeden sevgili hayatı yaşayan eski eşin giderlerini karşılamak zorunda kalanlar ve daha niceleri bu mağdurlar ordusu içerisindedir. Efendim, şimdi kadın derneklerine göre nafakanın kısmi olarak ortadan kaldırılması, bakın tamamıyla demiyorum, kısmi olarak ortadan kaldırılması, süreli olması, süreli hale getirilmesi kadın haklarına aykırıymış efendim. Kadının evlilik kurum içerisinde yıpranma payı varmış. Şimdi mışmış da muşmuş gibi uydurma gerekçelerle savunma mekanizması geliştirme çabaları görüldüğü üzere gerçeği yansıtmıyor efendim. Şimdi soruyorum. Hani kadın haklarını ve kadının çalışmasını savunuyorduk? Bu durum kadın haklarıyla bağdaşıyor mu? Soruyorum. Kadının üretmemesi, evde oturması, birkaç ay evli kalıp üretmekten vazgeçmesi, adeta emekliye ayrılması kadın haklarıyla, hatta konuyu bir adım daha ileriye taşıyarak insan haklarıyla ne derece bağdaşıyor? Peki nafaka ödeyenin ikinci eşinin, annesinin ve kız kardeşinin hakları ne olacak? Onlar kadın değil mi? En önemli sorunlardan bir tanesi de, en önemli sorulardan ve sorunlardan bir tanesi de Türk ticaret kanunları dahil senetli borçlarda dahi hapis cezası hükmü bulunmazken hukuki olarak adi bir borç statüsündeki borç için özgürlüğü bağlama cezası adaletle ne derece bağdaşıyor? Hapse giren, 3 ay çalışmayan erkeğin borcu nasıl ödemesi bekleniyor? Nasıl ödeyecek 3 ay hapiste yatan adam? Tam bu noktada çözüm olarak nafaka yükümlülüğünü ortadan tamamıyla kaldıralım demiyoruz efendim. Sapla samanı birbirinden ayırarak mağdur kadının haklarını koruyalım derken mağdurlar ordusu yaratmayalım. Bir gruba veya bir kitleye hak vermek için başka bir grubun veya kitlerin haklarını elinden almayalım. Kadını her ay bitmiş bir evlilik sonrası gelecek nafakayı beklemek zorunda bırakmayalım diyoruz efendim. Bakın, dikkat edin buna. Ortadan kaldıralım demiyoruz. Bu hassas noktalara dikkat edelim diyoruz. Efendim, kadın evlenmiş olması nedeniyle bir mağduriyet yaşamışsa, örneğin mesleği bırakmışsa, çocuk yapmışsa ve çocuğu için mesleği bırakmışsa, aradan belli bir zaman geçtikten sonra eşi tarafından aldatılmışsa, tamam, bu kadının haklarını korumak zorundayız. Devamında efendim, örneğe devam edelim. Kırsal kesimde 30 yıl evli kalıp çiftçi olarak çalışarak yıpranan, başka bir işte çalışmasına imkan kalmayan bir kadınsa, teyzelerimiz, ablalarımız Anadolu'da, batıdaki kadının onlar gibi çalışmasına imkan yok. Onların çalışmasıyla batıdaki kadının çalışması aynı değil efendim. Dolayısıyla bunları aynı teraziye koyamayız. Bizim burada söylemeye çalıştığımız şey, sapla samanı birbirinden ayırmamız. Bu kadına bütün mal varlığını verelim erkeğin. Bir mağduriyet yaşamışsa, şiddet görmüşse, aldatılmışsa ve benzeri durumlarla karşılaşılmışsa buna bütün mal varlığını verelim erkeğin. Yalnız burada bile bir süre olmak zorunda. Yani orada bile süresiz nafakaya bağlamak ne kadar doğru, ne kadar insan haklarıyla bağdaşıyor.
özellikle de ortada bir çocuk varsa elbette ki taraflar bu çocuğun sorumluluğunu almak zorunda. Veya evlilik kurumu içerisinde evlilikten sonra birlikte edinilmiş mallara katılma rejimi gereği kadının da mutlaka ki hakkı vardır. Yani evi götüren kadındır çünkü. Lakin bu hakları kadına verelim derken, bu hakları kadına verelim derken erkeği bağlama cezası uygulayarak daha derin toplumsal sorunlara zemin hazırlayacaktır. Çünkü mevcut durum aynı zamanda kadını metalaştırarak birey olma özelliğinden çıkartıyor, çalışmasını engelliyor, üretime katılmasını engelliyor, hazır bekliyor, hazır ve kolay bir yaşam beklentisi içerisine giriyor. O güzel, yani çalışmayayım, eski eş bana nafaka ödemeye devam etsin. Ne kadar adil, ne kadar doğru, ne kadar insan haklarıyla bağdaşıyor. Devlet veya kanun yapıcı mevcut otorite sorunu çözmek istiyorsa kadını erkeğin, erkeği de kadının vicdanına bırakamaz efendim. Bu nedenledir ki toplumsal huzurun sağlanması için bana göre, bize göre süresiz yoksunluk nafakası başlığının tekrardan gözden geçirilmesi gerekmektedir. Süresiz kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Tekrardan gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ve ilaveten efendim nafaka yükümlülüğü sebebiyle uygulanan hapis cezasının da bir an önce daha derin toplumsal sorunlara zemin hazırlamaması için bir an önce sonlandırılması gerekiyor hapis cezasının. En azından hapse atmayalım. Yani hapse atmak demek şu demek. Erkek şunu diyor: çıktığımda seni öldüreceğim. İntihar etmeye gerek var mı? Yani sen bana bunu yaptın diyor kadına. Ben de diyor çıktığımda seni öldüreceğim. Bu ne demek? Bu nedir? Yani 3 ayı göze alamayan adama ömür boyu hapsi göze aldırabilecek bir sinir ve stres yüklüyoruz. Bu ne derece doğru? Bu ne derece toplumun özüyle bağdaşıyor? Bu ne derece insan haklarıyla bağdaşıyor? Bunları sorgulamamız gerekiyor efendim. Bu önemli bir noktaydı bizim için. Lütfen siz de bize görüşlerinizi bu bağlamda yazın. Yazmayı ihmal etmeyin efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.